Herkese merhaba. TDG ile teknoloji yayınımıza hoş geldiniz. Ben Batur Erdoğan. TDG'nin globalden sorumlu icra kurulu başkanıyım. TDG olarak belki biliyorsunuz danışmanlık, sistem entegrasyonu ve iş süreçleri konularında hizmet ve çözümler sunuyoruz. Bu yayınlarımızda da teknoloji dünyasından konuklarımızla yazılımların, sektörlerin geleceğini, insana, çevreye, sektörümüze etkilerini, bu etkilerin sonuçlarını konuşuyoruz. Bugünkü konuğumuz Özgür Akbulut. Özgür merhaba, hoş geldin. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? İyidir, sağ ol. Biraz kendinden bahseder misin Özgür? Ben seni gayet iyi tanıyorum ama dinleyenler de Tabii, tabii. şey yapsınlar. Biraz Yaklaşık, kariyerinden bahset bize. tabii, tabii. Ben yaklaşık 20 küsür yıl oldu IT sektöründe farklı prensiplerde, dallarda görev almış biriyim. Bunların içerisinde büyük bankalardan, işte sigorta şirketlerinden ve ne derler, daha küçük çaplı uygulama geliştiren firmalara kadar birçok alanda yer aldım. Sektörün epey bir e, yerinde dolandım diyebilirim farklı branşlarında. Yaklaşık son 3 yıldır da yoğun bir şekilde blockchain sistemleriyle uğraşıyorum. Öncelikle anlamayla başladı. Ne oluyor? Dünya nereye gidiyor? Nasıl sistemler bunlar? Nedir bu blockchain şeklinde? Sonrasında da üzerinde küçük kendi uygulamalarımı da geliştirebildiğim, işte bazı implementasyonlar, bazı ICO süreçlerine de katılarak daha çok derinleşerek ilerlediğim bir süreç oldu. Güzel. Özetle şu anda da yoğun bir şekilde yeni teknolojiler, bu blockchain üzerinde özellikle AI'dan daha çok benim şeyim o taraf olacak gibi duruyor. Uğraşıyorum, geliştirmeye çalışıyorum, öğreniyorum. Her daim öğrencilik devam yani. Okay, peki. Şimdi blockchain'i tabii çok duyuyoruz. İşte televizyonlarda, medyada, yazılarda vesaire. Sağ olsun Bitcoin sayesinde de iyice daha çok duyuluyor ismi. Ama biz tabii bugün ağırlıklı blockchain konuşacağız. Evet. Bize birazcık önce biraz daha böyle soft, daha sonra biraz da teknik blockchain nedir, nasıl çalışır? Bir kısa böyle bir özet yaparsan sevinirim. Tabii. Şimdi şöyle başlayalım. 70'lerden sonra dünyada bir dijitalizasyon başladı. Dijital dünya başladı diyelim. Bunun ilk işte bilgisayar, PC'ler vesaire oraları zaten hepimiz biliyoruz. Oralara girmeden en önemli devrimi yapan kısım internet. Yani biz internetle beraber artık komünikasyonumuzu dijital ortamda yapmaya başladık ve aynı zamanda ticaretimizi de, her türlü işimizi. Şimdi bu devrim o zamanlar çok büyüktü. İşte artık her şey birleşecek, işte bilgi birleşecek vesaire. Hepimiz birbirimizle açık bir şekilde ve şeffaf bir şekilde iletişim kuracağız diye düşünürken ki nitekim ilk başlarda öyle oldu. Fakat daha sonra bu yapılar gittikçe merkezi, yani verinin büyümesiyle beraber, bilginin çoğalmasıyla beraber, veriye bağlı bilginin artmasıyla beraber bütün aslında sistemler merkezileşmeye doğru gitti ilk aşamada. Şimdi bu Okay. merkezileşmeyle beraber verinin sahipliliği diye bir konu gündeme geldi. Verinin sahipliliğiyle beraber yaşanan sıkıntılar oluşmaya başladı, doğmaya başladı. Şimdi ben blockchain'i bu anlamda ikinci devrim olarak tanımlıyorum. Yani ya da evrim, adına ne derseniz, ya da devrim, Hı. evrim, hangisini söylerseniz Okay. hiçbir farkı yok benim için. İkinci devrim demek şu: işte bu merkezi, bu kadar büyük verinin belli sahiplikler içerisinde kullanılmasının yarattığı bir sıkıntı olmaya başladı. Bu sıkıntıyı aşacak tek teknoloji, alternatif olarak aşacak tek teknoloji olarak da blockchain gündeme geldi. Şimdi blockchain'in konusu ne? İşte bu merkezi veriyi dağıtalım dedik. Yani yayalım. Bu ne Okay. demek? Yaymak ne demek? Niye yani ben bir merkezi veriyi oturup da yayıyorum? Çünkü bu sahipliğini bir kere yaymakla alakalı bir konu. Öncelikle ikinci konuda o veriye erişimi de bir merkezin kontrolünden çıkarıp genel olarak kamuya yaymakla alakalı. İki konu var. Bir, verinin sahipliği. İki, buna erişim. Hı hı. Şeffaflık. İşte bu konuları, bu kavramları daha doğrusu teknoloji olarak çözebileceğimiz en temel teknoloji
maalesef demeyeyim, yani konu tek teknoloji blockchain. Okay, peki. Blockchain'in özeti bu. Yani kısaca kamuya ait, yani aslında herkese ait bir veri tabanı diye de düşünebiliriz bunu. Bir veri Tamam. tabanı. Peki bu büyük veri diye bahsettiğimiz mesela bir tane örnek var. Büyük veri diye bahsettiğin şey ne mesela? Yani birçok tanımlaması var büyük verinin ama en önemli tanımlamaları mesela işte Facebook, işte WhatsApp. Bu tür Okay. hepimizin bildiği uygulamalar. Bunlar sürekli olarak veri topluyorlar. Topluyorlar. Ve bu verileri de zaten artık biliyoruz. Bu verilerin satışlarından vesairesinden, daha doğrusu reklam amaçlı paylaşımlarından, yani kategorize edilmiş verilerden bahsediyorum. Bir gelir modelleri var. Hı hı. Bizden almıyorlar. Yani bu kazançlarını bizden değil, son kullanıcı olarak bizden değil, ürettiğimiz veri üzerinden yapıyorlar. Peki. Bu veriyi peki dağıtmak ne demek? Yani nereye dağıtıyorsun bu veriyi? Çok güzel. Veriyi dağıtmak şu: aynı verinin birden fazla kez farklı sunucularda, farklı bilgisayarlarda diyelim toplanmasından bahsediyoruz. Yani Hı hı. şu an günümüzde bu o bir sunucuda toplanıyor veya işte birden fazla, ama önemli değil. Onun sahipliği tek bir kuruma ait. Hı Burada hı. ise kamu, bütün her bu sisteme dahil olan herkes aynı verinin bir kopyasını kendinde tutarak aslında bir şeylik yapıyor, approval yapıyor. Yani onaycılık yapıyor. Bu veri budurun doğrulayıcısı haline geliyor. Bir Hı kişi değil, hı. bakın, bir kişi, bir kurum, bir zümre değil. O community diyoruz buna. O community'nin kendisi ayakta tutuyor sistemi demek oluyor bu. Böyle Hı hı. olduğunda da doğal olarak herhangi bir şekilde manipüle etme şansın kalmıyor. Çünkü birisi yanlış söylese veya biri yalan söylemiş olsa diğeri diyor ki hayır, bu böyle, veyahut da diğerleri. O yüzden de kimsenin böyle bir manipülasyon veya yanlış, hata yapma diyelim, hatalı bilgilendirme daha doğrusu veri üzerinde bir şansı kalmıyor. Peki. Dağıtmak demek bu demek. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi bu veriyi dağıttık diyelim ki 10 birim verimiz var. 10 birim veriyi 1000 tane server'a dağıttık. Değil mi? Evet, Doğru varsayıyor muyum? o, Örnek. O 10 birim veri 1000 tane server'a dağıtıldığında 10 birim 10 birim 10 birim diye dağıtılmıyor değil mi? Yani aynen 10 bin bölü 1000 şeklinde hayır. ufak parçaları dağıtılıyor. Tüm veri dağıtılıyor aslında. Fakat farklı Hı hı. blockchain teknolojileri bunu sharding dediğimiz bölerek dağıtmaya Hı hı. çalışanlar da var. Hı hı. Ama özünde ilk Bitcoin'in çıkış mantığında distributed ledger dediğimiz dağıtık Hı hı. ledger teknolojisinin aslında temelinde yatan şey aynı veri. Toplamda atıyorum bir 10K'lık bir verimiz varsa bu Hı hı. 10K'lık veri 1000 tane sunucuda 10K olarak saklanıyor. Yani Peki. o 1000 sunucunun 999'u iptal olsa bile o bir sunucudan siz tüm veriyi, o zamana kadar üretilmiş tüm veriye sahip olabilir hale geliyorsunuz. Peki bu bir güvenlik açığı yaratmıyor mu? O işte serverların her birine ulaşımı olan kişiler esasında bizim verimize de sahip olmuş olmuyor mu? Şimdi orada bir kere katmanlı yapılar var. Hı Yani doğru, çok güzel bir soru. Aynen ulaşıyor ama siz ne kadar veriyi açtığınızla alakalı. Yani örnek olarak şimdi Bitcoin'in bu ilk çıkan olduğu için onu örnek vermek gerekirse, orada sadece adresler, yani hani kripto para adresi diyelim buna, ama bir adres o günün sonunda sadece. IBAN'ın bir benzeri yani hı. diye Hı. düşünebiliriz. IBAN'lar ve hangi IBAN'dan hangi IBAN'a ne kadar gönderildiği, transfer yapıldığı, transaction yapıldığı kesinlikle herkese, kamuya açık olarak görünüyor. Fakat bu IBAN ya da bu adres, yani kripto paradaki wallet adresi dediğimiz adresin kime ait olduğu kimse bilmiyor. Ancak kişi kendisi biliyor ve gönderdiği kişi bile biliyor. Fakat hangi adresler arasında transaction yapıldığı, yani trace izlenebilir halde. Bu adresten şu adrese gitmiş, o adresten o adrese gitmiş şeklinde Hı hı. istediğiniz o tree yapısını, ağaç yapısını takip edebilir veya izleyebilirsiniz. Fakat kime ait olduğunu bilemezsiniz. Anonymity dediğimiz, anonymous dediğimiz kısım burası. Peki. Ama Bu da bir bu güvenlik sağlıyor esasında diyorsun, değil tabii mi? Doğru aslında anlıyorum. aynen bir gizlilik sağlıyor. Hı hı. Kaç boyutta değerlendirmek lazım? Şimdi Hı hı. gizlilik, yani mahremiyet dediğimiz kısmı Bitcoin'in özelinde bu şey. Ama bu tek çözümdür diye bir kaide yok. İşte bunun üzerine farklı mahremiyetler geliştirerek
farklı veri tiplerine bağlı olarak mahremiyetler de değişiyor. Şimdi buna uygun da tasarlanması gerekiyor sistemlerin. Yani bu illa Bitcoin'in yaptığı gibi bir mantıkla hareket etmek zorunda değiliz. Bitcoin'in ilk çıkması ve bunu transaction'a bağladıktan sonra, yani para transaction üzerinden gitmesinden sonra şunu fark ettik. Ya biz bunu bir sürü şekilde ve bir sürü katmanlayarak yapabiliriz. Ondan sonra zaten Ethereum çıktı. İşte arkasında şu anda 8.000 tane mi 9.000 tane, daha artık sayısını bilmediğim sayıda coin veya token dediğimiz mekanizmalar devreye girdi. Projeler devreye girdi. Onlar da her birisi de farklı çözümler ürettiler. İkinci nesil olan Ethereum mesela bambaşka bir çözüm üreterek dedi ki ben aynı zamanda bunun üzerine akıl koyacağım. Bu sadece bir veri tabanı olmayacak. Yani veri tabanının transaction tarafının approve edildiği bir yerden çıkaracağım. Transaction gelene kadar da orada bazı logikler işletmem gerekiyorsa onları da işleteceğim dedi. Bir üstüne çıkmış olduk. Burada istediğiniz tasarım size ait. Burada bir zorunluluk yok yani. Peki blockchain teknolojisine baktığımızda başka nerelerde kullanabiliriz? Yani finansın dışında mesela birkaç tane örnek versene bize, insanların kafasında biraz daha Çok yerleşsin. önemli. O zaman şu kavramlara da girelim. Birincisi, blockchain tarafında iki tane temel kavram var. Bir private blockchain'ler dediğimiz, bir de public blockchain'ler. Şimdi ilk çıkışı blockchain'in public blockchain olarak çıktı. İşte bu kripto paralar dünyası o dünya zaten. Şimdi bir de private blockchain'ler var. Burada private blockchain'lerde kurumlar, kişiler bellidir, ihtiyaç belli ve kendi aralarında buna B2B diyebiliriz mesela. B2B olarak bir takım süreçlerini yönetmek istiyor olabilirler. Şimdi örnek olarak ne verelim? Mesela lojistik firmayı, supply chain'den gidelim, daha kolay anlaşılıyor. Supply chain örneği olsun. Şimdi bir bir malın üreticiden tüketiciye kadar olan o tüm sürecin bir sürü aşaması var ve bir sürü de paydaşı var. Bir süreç düşünürsek. İşte üretici üretti, bunu işte lojistikçiye devrediyor. İlk aşamada işte toptancıya geliyor. O toptancı bunu tekrar lojistikçiye devrediyor. Başka yerlere dağıtılmasını, marketlere dağıtıyor ya da başka firmalara dağıtıyor gibi böyle inanılmaz bir süreçten bahsediyoruz. Karmaşık ve kompleks. Şimdi bütün bu süreçleri biz otomatize etmeye kalktığımızda işte orada büyük sorunlar başlıyor şu an var olan teknolojiyle ilgili. Bu sefer birisi çıkıp otomatize etmek istediğinde her yerle ayrı bağlantı ve iş süreçleri kurması gerekiyor. Veyahut da bir tanesi işte önce olmaya kalksa diyelim ki işte şu veriyi, şu kısmı taşıyalım dese işte ne bileyim ben hangi saatte lojistikçiye kim devretti bilgisi. Sadece bu kadarlık bir bilgiyi koymak istesek, işte bunu paylaşmak istesek bu sefer işte bunu lojistikçiden almamız gerekiyor. Lojistikçinin servis vermesi gerekiyor. Arkada teknolojik sıkıntıları çözmesi gerekiyor gibi. Orada bir karmaşık süreç söz konusu oluyor. Herkesin ona bağlanması gerekiyor gibi. Şimdi burada bu süreçler içerisinde kritik veri dediğimiz, yani zaman ve parayı önemsediğimiz, zaman ve para anlamında önemli olduğunu düşündüğümüz veriler var. İşte mesela işte üretici ne zaman lojistikçiye verdi? Lojistikçi ne zaman toptancıya bunu iade etti? Mesela sadece bu veri bile takip anlamında inanılmaz sürekli işte telefon trafiği, işte ne yaptınız, geldi mi, sistemlere bağlandı mı? Bunun için bir otomasyon yazmaya kalksanız bile ciddi bir problem. Fakat bunu ortakladığımızı düşünün basitçe. Yani ortak bir veri setine koyduk ve herkes oraya yazıyor ve okuyor. O zaman işler değişmeye başlıyor. Yani bir merkezden ben bu bilgiyi istemiyorum. Bir sürü merkez o aynı anda kendi işiyle ilgili kısmı besleyerek böylelikle ortak bir veri tabanı oluşturuyor. Bilmiyorum burayı anlatabildim mi? Bu ortak veri tabanından sonrasında da işlerimizi takip edebiliyoruz ve herkes kendi tarafıyla ilgili işini takip edebilir hale geliyor. Supply chain örneğini. Yani ben lojistikçinin ne zaman nerede olduğu bilgisini lojistikçinin sağlayacağı sisteme bağlanarak almak yerine ortak bir sistemden okuyabilir hale geliyor. Basit bir fayda üretiyor aslında. Ve süreçlerimi hızlandırıyor ve uçtan uca otomatizasyon yapıyorum. Yani farklı sistemler ortak bir yerden olmuş oluyorlar. Otomatik hale gelmiş oluyor süreçleri.
Bu önemli. Hızlanıyor, güvenlik Hızlanıyor. Aynen, sağlıyor. aynen aynı Okay. zamanda. Şimdi blockchain'in en temelinde de Ha. güvenlik yattığına göre, yani güvenli veriden bahsediyoruz. Bu çok önemli. Hı Ve hı. aynı zamanda güvenliği de yüksek. Kriptoloji üzerinden kurgulandığı için. Bütün bunlar zaten konsensüs protokolleri de aynı zamanda işletirseniz eğer, kapalı bir chain bile olsa bir konsensüs protokolü işlettiğinizde o verinin %100 güvenilir olduğundan eminsiniz. Yani Okay. yazılırken. Ama gene verinin sahibi o lojistik şirketi oluyor baktığında, değil Tabii mi? o lojide kapalı sistem diyoruz. Yani kapalı Hı hı. sistemde aslında bir teknolojik kolaylık sağlıyor. Bununla ilgili bir örnek daha vereyim. Şöyle bir örnek Hı vereyim. hı. Hani zorluğu anlamak adına. Turkcell'in Hı hı. başlattığı bir proje vardı. Lifecell ile beraber aslında yaptıkları bir projeydi. Şimdi blockchain projelerinde bir kere paydaşlar olmak zorunda. Hı Anlamlı olması. hı. Yani siz dışa bağlı olduğunuz süreçlerinizi yönetmekte kapalı blockchain'ler kullanmanızda büyük fayda oluyor. Şimdi Lifecell ile Turkcell arasında bir roaming ihtiyacı var. Yani işte o ne kadar kullanıldı, ne oldu. Şimdi bu datanın normalde birbirleri arasında transfer edilip mutabakata varma süreci bir hafta alırken, bu veri blockchain ile yazıldıktan sonra Hı hı. blockchain üzerinden taşındığında 15 dakikaya düşmüş. Ya bakın, burada ciddi bir zaman ve maliyetten bahsediyoruz. Yani oradaki operasyon yükünü düşünün. Onun işte verinin kastimize edilmesi, toparlanması, işte işlenebilir hale gelmesi, sonra iletilmesi, tekrar yüklenmesi, hesapları yapılıp mutabakatı. İnanabiliyor musunuz ne kadar büyük bir şeyden bahsediyoruz yani süre. Evet, evet, evet. Ama bu ortak yazıldığı andan itibaren işte veri hemen hızlıca oradan edinilebiliyor. Olabiliyor. Evet, Peki, transfer tarafında da kullanılıyor. Evet. okay. Geçenlerde bir yazı yazmıştım, bir makalem vardı. Bu Hı seçim hı. sisteminin de blockchain sistemleri üstüne, teknolojisi üstüne yapılandırmasıyla ilgili. Orada bazı önerilerim vardı. Hı hı. Orada okuyanlar okumuştur ama onu da bir özetlesene. Orada tam olarak ne öneriyordun esasında o Tabii. yazıda? Şimdi o yazıda birkaç konuya değindim ben. Öncelikle seçim sistemleri, yani orada da şöyle bir detay verdim. Şimdi seçim sistemini tüm dijital ortamlara aktarsak nasıl olur? Yani tümüyle dijital bir ortama aktardığımızı düşünelim. Hiçbir sorun yok. Şu anki teknolojilerimizde de zaten biz bu şeyi çözebiliriz. E, Hı hı. Yapıyı çözebiliriz. Yani işte merkezi bir yapıya yüklendiği, ondan sonra her uç bölge, her sandık başında bir bilgisayar var. Oraya işte gidip oyumuzu kullandığımız şekilde baktığınızda hiçbir sorun yok. Şimdi benim buraya eklediğim 2 tane konu oldu. Birincisi, dedim ki e, bu yapının ne derler? Bir elektronik imza, bir identity konusu vardır. Identity konusu üzerinden çözülmesi çok önemli. Bunda da şu anda Türkiye özelinde aslında regülasyonları tamamlanmış 2 tane konumuz var. Bir elektronik imza, bir EID dediğimiz yani elektronik kimlik Hı konusu hı. Hı hı. regülasyonlarıyla tamamlanmış. Herkes aslında kendi bu özel imzası veyahut da kimliğiyle bir kere bunu kullanabilir. Bu birincisi. İkincisi, yani ID'yi yakalamak anlamında bir sorunumuz yok. İkincisi de dedim ki, eğer biz bunu blockchain ile yaparsak, blockchain sistemiyle yaparsak, o zaman şöyle de bir fayda olacak. Birden çok paydaş bütün bu veriyi aynı anda sahip olabilecek ve yönetebilir hale gelecek. Yani ne demek? Bunun içerisinde kimler var? İşte bütün partiler var. Bütün partiler ekstra gidip de tekrar seçim pusulasını alıp da kendi sistemlerine girip gibi bir operasyonel ülke girmeyecek. Hı Aynı, hı. çünkü merkezi olduğunda, yani var olanla yaptığımızda tüm veri YSK'da toplanıyor. Bu sefer onun dağıtılması ile ilgili sorun var. Ya da aynı yere birden fazla yere gitmesi gerekiyor. Aynı YSK'yı herkesin, bütün seçim partilerinin kurması, seçime katılan partilerin kurması gerekiyor gibi bir Hı takım hı. teknik sıkıntılar var. Halbuki bir blockchain sistemine yapılsa bir veri aynı anda herkesin eline olacak ve güvenilirliği sağlanmış olacak diye ben bir makale yazdım. Çok da önemsiyorum. Hani seçim sistemlerinin umarım önümüzdeki yıllarda bu noktaya geleceğini düşünüyorum. Ayrıca bunun diğer faydası da veri değiştirilemediği için, veri herhangi bir şekilde üzerinde oynanamadığı için de güvenliği artmış e, ve bizim hani herhangi bir manipülasyon olmadığını bildiğimiz için şunu diyebiliriz ki, ileride direkt herhangi bir konuda mesela
işte halka sorulmak istediğinde ya da bir firma kendi içinde bunu oylama mekanizmasıyla bir karar almak istediğinde bunu çok rahatlıkla kullanabilir hale geliyor. Kullanabilir. Peki bizim böyle özel konuşmalarımızda bahsediyordun sen. Sağlık sektöründe de işte bu kullanılabilir. Herhalde Türkiye'de de ben %100 emin değilim ama Sağlık Bakanlığı'nın bir projesi de var herhalde blockchain ile ilgili. O konularla hiç bilgin var mı? Neler Sağlık yapılıyor ya da dünyada sağlık sektöründe kullanılıyor mu? Ne yani şekilde kullanılıyorsa? sağlık sektöründe daha çok şu an uyarlamaların Türkiye özelindeki çalışmalardan çok birebir haberdar değilim ama Hı hı, uluslararası alanda şöyle bir takım çalışmalar var. Sağlık sektörü çok bakir bir sektör bu arada. hı Ama sigorta prim ödemelerinde veyahut da işte hastanın teşhislerinde, teşhis konmasında gibi konularda veyahut da bu veri üzerinden işte mutabakatlaşma süreçleri blockchain yönetilmeye başladığında Amerika'da birkaç denemelerini gördüm. Yani işte saniyede 5000 transaction yapılabiliyor, sistem kaldırılabiliyor. Bu hayata geçtiği konusunda %100 emin değilim ama denemeler yapıldı ve belli bir hı, sonuçlar elde edilebildi. Ayrıca sağlık sisteminde şöyle bir fayda da var. Şimdi buradaki bir verinin paylaşımı, yani ne demek verinin paylaşımı? Kan testi olsun, işte MR olsun, bunların hepsi birer veri ve büyük veri üretiyor bunlar. hı Bu hı, büyük veri üzerinde de ilaç firmalarının özellikle çalışması gerekiyor ki doğru ilaç üretebilsin. Şimdi bu büyük veriye ulaşmak da, bu büyük veri üzerinde çalışmak da ciddi bir yük bir yandan. Eğer bu ortak bir veri tabanı dediğimiz, yine aynı şekilde yine aynı yere geliyoruz. Ortak bir veri tabanı üzerinden anlık erişilebilir ve ona göre de bir maliyet hesaplaması yapılabilirse o zaman işler çok daha hızlı ve efektif yürümeye başlayacaktır. Böylelikle klinik trials dediğimiz, yani klinik çalışmalar, araştırmaların süresi ve etkinliği optimize edilebilir hale gelecektir. Böyle bir şey de yapılabilir. Mesela hı burada da bir hı. ihtiyaç olabilir. E, Bu tür mesela bakanlığın, yani Türkiye'de açık veri üzerinde şu anda bir şey başladı. Açık veri politikası başladı. Ya bu açık veri politikası düzenlendikten sonra daha structured bir yapı oluşturularak bunu blockchainleyebiliriz ama onun öncesinde çok efektif bir sonuç elde edebileceğimizi düşünmüyorum. Şu anda sadece küçük çalışmalar yapılabilir. Mesela bir örnek olsun diye tekrar söyleyeyim. Sağlık sektörünün dışında bir örnek. Hı. E, işte Takas Bank'ın Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ortaklaşa düzenlediği, biz Borsa İstanbul'da vardı sanırım işin içerisinde. Hı hı. 3-4 kurumun bir arada olduğu işte halka arzlar sırasında belgelerin, yani halka arz olmak isteyen firmanın istenen belgelerin eskiden şöyle yapılıyordu. Her biri tek tek ayrı kurumlarla paylaşılmak zorundaydı. Siz bunun için ciddi bir iş yükü üretmek zorundaydınız. Yani gidiyor o kuruma da ver, bu kuruma da ver. Hepsine ayrı ayrı bu belgeleri ibraz etmek zorundaydınız. Hı Şimdi hı. dediler ki bu üç kurum bir araya geldi. Ya biz bunları ortaklaştıralım, böyle uğraşmayalım. Bunun üzerinden hem vatandaşa bir şey olur, hizmet olur, hem de bizim için daha takibi ve yönetimi kolay olur dediler ve blockchain projesi başlatıp hayata geçirdiler. Artık sadece tek bir kuruma iletmeniz yeterli oluyor ve bütün o kurumlar o belgeyi ortak olarak kullanabiliyorlar. Yani Kullanabiliyor. evet, yani bu tür projeler sağlık tarafında da ciddi işte verim sağlayacak noktalara gelebilir. İşte sigorta tarafı olsun, veri paylaşımı olsun, yönetimi olsun. Çünkü bunlar da sonuçta bir big data, bizim sağlık datamız ve onun üzerinde de araştırma yapılması gereken durumlar oluyor Okay. diyelim. Peki şimdi medyada ben uzun süreden beri esasında biliyorum da yeni yeni medyada daha sık çıkıyor. İşte bu blockchain teknolojisinin özellikle data mining için e, kullanılan teknolojilerin aşırı enerji tükettiği, işte jeneratörleri patlattığı falan filan gibi haberler duyuyoruz. Bir Hı de hı, işte çevreye negatif etkisi var esasında bu çevreci değil bu blockchain hı teknolojileri hı. diye e, yazılar, mesajlar işte görüyoruz medyada. Bu konuda ne diyorsun Şimdi Özgür? aynen onu da hemen açalım. Oradaki en önemli konu proof of work dediğimiz bir algoritma.
Hı hı. Proof of Work algoritması bir puzzle çözmek üzerine kurgulu ve ilk defa yine Bitcoin tarafından dünyaya sunuldu. Yani bu peer to peer dediğimiz eşten eşe çalışmanın ve eşten eşe çalışırken ki bu veri bütünlüğünü sağlayabilmenin en önemli şeylerinden bir tanesi işte o POV dediğimiz algoritma. Şimdi bu doğal olarak belli bir aynı zamanda bu atak yapmayı da engeller. Yani Sybil atak dediğimiz %51 atak denilen bir konu var. Bu Sybil atağın da önüne geçmek için aslında üretilmiş bir şey. Hı hı. Yani bütün nodların %51'ini eline geçirip de manipüle etmeyi engellemek adına en büyük problemlerden bir tanesi o. Hı Şimdi hı. POV doğal olarak doğası gereği bir puzzle çözdürerek, bir iş gücü yaratarak, iş yükü yaratarak hem bu sistemi ayakta tutmak için minerların yani sisteme bir cazibeyi yaratıp mining konusunu başlatıyor ki ayakta durabilsin. İnsanlar orada evet biz bunu ayakta tutmak için bir sebep oluşturması gerekiyor. İkincisi de güvenliği sağlamak gerekiyor. Bu iki Hı hı. problemi de bir arada çözdüğü için doğal olarak böyle bir şey geliştirdi. Burada da nasıl dağıtabilirdi hakkaniyetli veyahut da şeyli bir kimin şansına dedi. Yani kim çözerse. Hı Şimdi doğal hı. olarak da bir iş gücü koymak zorundaydı. Fakat daha sonra birçok sistem devreye girdi. Yani proof of work değil artık. Proof of stake'ler, işte proof of authority'ler dediğimiz daha sınırlı yapılar için. Birden fazla, yani şu an sayısını bilmiyorum ama bir sürü bu tarz algoritmalar devreye girdi. Artık onlar e, bu tür bir elektrik yükü yok. Yani basitçe telefonunuzda bile kullanabileceğiniz protokoller haline dönüştürdüler. İleride Hı daha da hı. gelişecekler bunlar. Aslında şu anki sadece Bitcoin'in ya da işte Proof of Work kullanan bu coinlerin ürettiği elektrik dünyada şu andaki tüketilenin yani diğer sistemler tarafından tüketilenin %1'i bile değil. O anlamda baktığınızda da çok yüklü bir şey değil aslında bana sorarsanız. İleride bunlar da dediğim gibi algoritmalarla çözülebilir. Çözüldükçe de zaten işlerin rengi değişecektir. Yani şu anda da Değişecekler. çözülüyor. Yani şu anda da farklı proof of stake kullanırsanız böyle bir sorunuz yok. Onun da ayrı handikapları var. Yani proof of stake'te de başka dertler var ama burada Avalanche bu konuda çok iyi bir çözüm üretti. İlerledi de. Ben onu beğeniyorum mesela. O da proof of stake kullanıyor. Böyle bir derdi yok. Yani çevreyi kirletiyoruz diye. Yani çevre kirletmesi, işte sürdürülebilirlik açısından da esasında o medyada çıktığı kadar negatif bir etkisi yok diyorsun. Doğru Hayır. anladım değil mi? Evet, o birazcık Tamam. orada bir büyütme var. Yani o ileriye yönelik belki de şey sunuluyor. Yani ne demek? Bütün her şeyi biz POV'la yaparız. Bitcoin gibi böyle bir teknolojiyle Hı eğer hı. yapmaya kalkarsak ciddi elektrik tüketeceğiz. Evet doğru ama ona gerek var mı? Hayır. Okey. Peki ileride ne olacak Özgür? Yani nasıl görüyorsun? Bütün sistemler blockchain'e mi dönecek? Hepimiz her yerde ne yaparsak yapalım, hangi uygulamayı, hangi yazılımı, hangi aplikasyonu, Ya hangi süreci, her şey blockchain mi olacak? Önümüzdeki atıyorum 10 sene, 20 sene içinde örnek. önce hibrit başlayacağız. Evet ve ihtiyaçlar gittikçe o tarafa doğru yönlenecekler. Çünkü Hı ortak hı. çalışma ihtiyacımız var. Bu net. Yani hiç kimse tek başına çalışayım da ben herkes işte yani diyelim ki siz bir merkezi noktadasınız ve tekelleşmeye doğru gittiğinizi düşünün. Varsayalım yani. Bu Hı sefer hı. sizin servis vermeniz bile çok ciddi bir güç. Bu arada sadece teknolojiden konuşuyorum. Yani Hı teknoloji hı. bir çözümü olarak sunuyorum. Bunları ortaklaştırmamız gerekiyor. Herkesin daha kolay. Hız arttı, dünya hızlanıyor ve şey artıyor. O zaman bilgi de artıyor. Veri arttıkça ne yapacağız biz bunları? Yani tek bir tarafta veriyi biriktirip bunu kullanmak bile ayrı bir sorun. Ve bu veri de aynı zamanda insanların kendi ortak malı da olduğu noktalar var. Burada da o ortak insanlığa ait olan o verilerin de işte ya bugün aşı tartışılıyor mesela. Niye aşı insanlığa değil de işte firmalar üzerinden oluyor? Bu da bir tartışma konusuna dönüyor. Bunun gibi verimiz ortak olmak zorunda kalacak. Yani herkese ait verinin herkes Hı tarafından hı. bilinmesi gerekecek gibi sorunlarla beraber ben ileriyi şöyle görüyorum. Evet blockchain'i kademeli olarak geçilecek. Hatta bu noktada şuraya da gidiyorum. Bu smart kontraktlarla beraber smart kontrat mekanizması daha da gelişecek. Biz artık dışarıda bir yazılım yapmayacağız. Yani öyle kendi sistemlerimizin olmasına gerek kalmayacak. Hı hı. Yavaş yavaş ilerlete ortak bir işletim sistemi gibi olacak. Yani önümüzdeki dönemler içerisinde yazılım geliştireceksek tamam kontratımızı yazalım, smart kontraktımızı yazdık. Dışarıda tuttuğumuz sistemler her geçen gün daha azalacağını düşünüyorum bu teknoloji ilerledikçe. Ve AI'larımızı da bunun üzerinde yerleştireceğiz. Yani
AI'lar nerede gidip işte sağda solda AI çalışmayacak. Yine ortak çalışacak. Hı Ortak bir hı. veri tabanı dediğimiz bu sistem üzerinde çalışacaklar. Ve bu şekilde daha unity oluşacak. Yani daha birleşik bir dünya realitesine gidiyor bence. Yani benim öngörüm bu şekilde. Öyle. Orada tek konu kuantum bilgisayarlar geldiğinde ne olacak? Onu o zaman değerlendireceğiz. Kuantum bilgisayarlar geldiğinde zaten bütün sistemler değişmiş olmak zorunda. Yani bu bugün sadece blockchain'in hikayesi değil. Yani yarın kuantumla beraber düşüneceğimiz şey blockchain değil de quant chain olabilir. Yani hiçbir fikrim yok. Başka bir şey. Okay. Ama önemli olan şey olması, ortaklaşıyor olmamız. Yani paylaşıyor olmamız. Zaten benim yani kişisel görüşüm bu. Yani kuvvetle muhtemel, senin aynı fikirdeyim. Blockchain yaygınlaşacak. Bütün sistemlerde atıyorum %40, %50 oranında kullanılmaya başlandığında o başka bir sorunları tetikleyeceği için onu çözmek için işte başka bir teknoloji daha biz teknoloji sektörü çalışanları muhtemelen Evet. çıkartacağız, uyduracağız. Gene piyasanın önüne koyacağız. Yani yapmak Yani zorundayız. Yani, bu gidişat böyle. kuvvetle muhtemel böyle yani Hep de son böyle ilerleyecek hep gibi böyle duruyor. aynen. Pekala. Özgür, şimdi mesela bu yayınımızı dinleyen işte şirket yöneticileri olabilir, şirketlerde proje yapan kişiler olabilir. Biz de artık blockchain teknolojisini kullanalım dediklerinde ne yapmaları gerekiyor? Onlara ne öneriyorsun? İlk yapmaları gereken şey? İlk yapmaları gereken şey TDG Corporate ana sayfasına girip oradan hemen blockchain ihtiyacımız var demeleri ve bizim süratle onlarla beraber hemen çalışmaya başlamamız çok keyifli olacaktır. Hiç şey yapmalarına gerek yok. Zaten beraber tasarlanıyor bu sistemler. İhtiyaçlara göre, ihtiyaç var mı yok muya göre çok güzel. Uygun mimariyi Aynen, onlar için çıkarırız diyorsun. aynen, aynen, Pekala. aynen. Peki Özgür, teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğin bir şey? Valla ben çok teşekkür ederim böyle bir podcast'te yer aldığım için. Çok mutluyum. Umarım bol blockchain projeli günlerimiz olur Günlerimiz önümüzdeki. olur. Evet. Hep Süpersin. beraber zevkle proje yaparız. Süpersin. Ben de sağ ol, teşekkür ediyorum Özgür sana katılımın için. Yayınımızı kapatalım artık. Sevgili dinleyicilerimiz, sizlere de bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, yenilikle dolu, blockchain'le dolu günler, yıllar diliyorum hepinize. Görüşmek üzere. İyi günler herkese. Sağ olun. Bay bay.